Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün önemli konulara değineceğiz. Özellikle de distribütörler açısından. Biliyorsunuz ki uzun süredir DistroKid videoları gelmiyor. Bunun nedeni DistroKid'i daha yeni bir şekilde bırakmış olmamız. Bırakmamızın birçok nedeni var aslında ama en çok da maddi yönden bırakmak zorunda kaldık. Bugün sizlere hem daha iyi bir distribütör tanıtacağım hem de neden DistroKid'i bıraktığımızı açıklayacağım. Yani açıklayacağım derken zaten bir yönden belli etmiş oldum. DistroKid'i bırakma nedenimize başlayalım. DistroKid'de biz label hesabı kullanıyorduk. Belki daha önceki videolarda tanık olmuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Bu label hesabında birçok şarkımız var. 20'yi geçkin şarkı var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 30'u geçmişti. DistroKid tek başına veya 2 kişilik planlarıyla gayet harika duruyor. Ne de olsa 20 dolarlık ve 36 dolarlık paketleri var. Evet, çok güzel. Ancak dezavantajlı tarafları da var. Örneğin çoğu hizmeti ücretli bir şekilde vermeleri. Bu onları dezavantajlı konuma sokuyor. Bu dezavantaj siz ne kadar çok şarkı yayınlarsanız o zaman ortaya çıkmaya başlıyor. Yani ilk başlarda herhangi bir sıkıntı yokken şarkı sayısı arttıkça yıllık olarak ödediğiniz ücret artmaya başlıyor. Nasıl yani? Örneğin küçük bir hesap yapacak olursak 10 şarkı yayınladığımızı düşünelim. Hesabı kolay olsun diye söylüyorum. 10 şarkının içinde biz her önemli olan şeyi satın aldığımızı varsayalım. Yani örneğin Shazam, YouTube gibi. Bunlar olmazsa olmaz. YouTube gelirlerinin toplanması ve Shazam'ın aktif olması bizim için önemli. Bunlar hatırladığınız üzere YouTube 5 dolar gibi bir ücreti var. 4.95 artı %20 alıyorlar ve Shazam'da 1 dolar. Yani 0.99 cent aslında. Baktığınız zaman bunları yuvarladığımızda 5 dolar ve 1 dolar olarak hesaplayabiliriz. Yani bir şarkının bize minimum maliyeti, bunlar olması gerekenler olarak söylüyorum, 6 dolar. 10 şarkı olarak 60 dolar yapıyor. Yıllık ücreti de kattığınız zaman bu ücret 80 dolara çıkmış oluyor. Yani 10 şarkının size yıllık olarak kesin olarak ödemeniz gereken tutar 80 dolar oluyor. Şimdi DistroKid'in söylediği ne bize? Şarkıdan kazançlarınızın %100'ünü alacaksınız. Evet, şarkının kazançlarının %100'ünü alıyoruz zaten. Bunda herhangi bir problem yok. Burada problem olan şey ne kadarını geri DistroKid'e verdiğimiz. Yani biz bir yıl içinde 10 şarkıdan 100 dolar kazanabilecek miyiz? Bunun garantisi var mı? Hayır, yok. Çünkü çoğu kişi müzik yapmaya yeni başlıyor. Yani yeni sanatçılar çoğu. Zaten DistroKid'i biz bu yüzden öneriyoruz. DistroKid'i bu iki şey olmadan kullanırsanız sadece 20 dolara mal oluyor. Evet, ancak bir süre sonra tabii ki siz de isteyeceksiniz YouTube'dan kazanç sağlamayı veya şarkınızın Shazam'da olmasını. Hele ki Beatport'u katmıyorum bile. Beatport gibi bir hizmet şarkı başına değil de yıllık da değil aslında. Aylık bir ödemesi var 10 dolar. Yıllık ödediğinizde 120 dolar yapar. Bunu da katarsanız 200 dolara falan patlıyor yani. Hal böyle olunca çok masraflı hale geliyor. Yani bizim yaklaşık bir 30 şarkımızın olduğunu, hepsinde bunların açık olduğunuzu düşünürseniz bu 80 bir anda 240 dolara çıkıyor. Zaten label paketi 240 dolar. 480 dolar zaten label'ın kazanması gereken tutar. Ama bunun her zaman olacağı anlamına gelmiyor. Bu her zaman kazanamıyoruz tabii ki. Bu label'da olsa, 2 kişilik pakette olsa, tek kişi de olsa böyle. Kazanmanın garantisi yok yani. Özellikle yeni başladıysanız hiç yok. Peki ya biz ne yaptık? Daha sonra label iyi dinlemelere ulaşmış birkaç şarkımız vardı. Yani 100 binleri geçmiş birkaç şarkımız vardı. Symphony'ye başvurduk. Symphony'nin de starter'ı yeni olmak üzere 2 tane paketi var aslında. Pakette sayılmaz da. Symphony daha önce partner yöntemini kullanıyordu. Yani siz başvuruyordunuz ve eğer dinlenmeler, izlenmeler onların istediği şekilde uyuyorsa kabul ediliyorsunuz. Kabul edildiğinizde de hiçbir ücret ödemiyorsunuz ve %15'lik bir pay veriyorsunuz Symphony'ye. Bu baktığınız zaman label'lar için çok güzel bir avantaj. Çünkü yıllık ödemeniz gereken sabit bir tutar yok. Yani gelirinizden paylaşıyorsunuz. O da geliriniz ne kadar gelirse zaten. Symphonic bunun üstüne ne yaptı? Sadece bununla olmaz dedi ve Symphonic Starter adında bir paket çıkardı. Hem de DistroKid'de aynı fiyata. 20 dolara yani. Yıllık 20 dolar. Peki Symphony'yi DistroKid'den ayıran şey ne? Ben hani bunu yapmalarını beklemiyordum ama 20 dolarlık pakette de her şey ücretsiz. Yani YouTube'dan para toplama olayları da ücretsiz, Shazam da ücretsiz. Başvurursanız Beatport da ücretsiz. Bunlara baktığınız zaman yaklaşık sizi 10 şarkı için 80 dolardan kurtarıyorlar. Ve dezavantajı var mı? Var. Şimdi o paket tek kişilik. Eğer yeni başlıyorsanız tek kişilik olması tabii ki sıkıntı yaratmaz. Ancak collab yapacaksanız ya da birkaç kişiyle daha çalışacaksanız onu yapamıyorsunuz.
partnere başvurmanız gerekiyor. 2 kişilik ya da birden fazla kişilik paketleri gelir mi? Bunu göreceğiz. Bunu zaman gösterecek. Bu konuyla ilgili zaten bilgi edindiğimde ben yine paylaşacağım. Ve aynı zamanda simfonik bir seri olacak. Seri olduğu için neyi nasıl yapacağınızı da öğrenebileceksiniz. Şarkı yüklemeden başlayacağız ve DistroKid'den şarkı taşımaya kadar hepsini göreceğiz. Daha doğrusu şarkı taşıma değil. Onun DistroKid ya da başka distribütör ayrımı olmuyor. Ve bu videoya özelde tabii ki bir sürprizim var. Burada tabii ki doğru olmadı ama yani her zaman yapıyormuşum gibi oldu. Bu hiç olmadı. Bu videoya özel bir sürprizimiz var. Bu videoyu çekmeden önce Simfonik yetkilileriyle konuştum ve videolarımız için bize kod verebileceklerini söylediler. Yani yıllık tutarı %25 indirimli olarak kullanabileceksiniz. Bu kodu açıklama kısmında ve sabit yorumda olacak. Böylelikle o kodu kullanarak indirim elde edebileceksiniz. Bunun için tabii ki Simfoni'ye teşekkür ediyoruz. Bu bizim daha önceki videolarımızda olmayan bir şeydi. Kendilerinin destekleri çok önemliydi bizim için. Abone sayımız falan umursamadan gerçekten destek olmak istediler. Bu konuda çok mutluyum açıkçası. Çünkü her firma bu şekilde dönüş yapmıyor. Benim açımdan güzel bir yan tabii ki. Ve sizin açınızdan da öyle. Yani %25 indirimli kullanmış olacaksınız. Ne demek bu? Yani 20 dolar değil, bir yıllığına 15 dolar olarak kullanacaksınız. Bir yıl bittikten sonra 20 yıldan 20 dolardan devam edeceksiniz. Peki şunu da sorabilirsiniz. Yani dışarıda o kadar distribütör var. Gerçekten en iyi olan Simfonik mi? Ya bu çok değişken. Sizin ne istediğinize bağlı biraz da. Yani tek başınıza çalışıyorsanız, sadece kendiniz şarkı yüklüyorsanız Simfoni çok avantajlı starter paketi. Onun dışında hani 2-3 kişiyle birden çalışıyorsanız daha farklı bir firmaya yönelebilirsiniz tabii ki. Bununla ilgili birçok karşılaştırma var. Özellikle de Mixup var. Symfony'nin birçok avantajlarından biri özellikle dönüş süreleri. Yani örneğin DistroKid'de bir sıkıntı yaşadığımız zaman genelde dönüş süresi 2 haftaları bulabiliyor. Bunu birçok arkadaşımız yaşıyor. Çünkü Instagram'dan neredeyse her gün en az 2 kişiden ben bir sıkıntıyla ilgili mesaj alıyorum. Çok rahat bir şekilde. Yani ayda en az 30 kişiyle görüşüyoruz yani Instagram'da. Tabii ki sizin de bir sıkıntınız varsa oradan yazabilirsiniz. Ben yine elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bazı arkadaşlarımızı kendimiz çözemedik ve desteğe yönlendirmek zorunda kaldım. Ama desteği yönlendirdiğim arkadaşların her zaman aynı şeyi söylüyorlar. Hani bir hafta oluyor, cevap vermiyorlar. Evet, verseler de genelde bir otomatik mesaj oluyor bu arkadaşlar. Bu da hiç hoş bir şey değil açıkçası. Symfony'nin kullanmaya başladığımızdan beri en sevdiğim yanı 24 saat içinde olan dönüşleriydi. Yani 24 saat içinde çok çılgın bir süre baktığınız zaman hemen dönmeleri. Bu yönden gerçekten bir artı kazanıyor. Birçok özelliği var. Buna isterseniz hemen bilgisayardan bakalım. Şimdi Symfony'ye baktığımız zaman Symfony'ye girdiğinizde böyle bir sayfa karşılıyor olacak sizi. Ve bu sayfada direkt zaten starter paketiyle karşılaşıyorsunuz aslında. Bu da nelerin dahil olduğunu veya olmadığını gösteriyor. 2 paketi var. Starter olanı biz bakacağız. Partnerlere bakmayacağız şu an. Yıllık 20 dolar olduğunu görüyorsunuz zaten. Peki ne gibi farkları var? Hemen burada küçük bir karşılaştırma tabloları var. Bu karşılaştırma tablosundan görebilirsiniz zaten. Bir gün içinde insanlar tarafından dönüş alabileceğinizi söylüyor müşteri hizmetlerinden. Bu zaten bizim de çok sevdiğimizi söylediğimiz bir özellik. Spotify, iTunes gibi firmalara gönderim hızı 1-2 gün. Yani 1-2 gün sonrasına şarkı verdiğiniz zaman hemen hızlıca onaylanırsa Simfonik tarafından 1-2 gün sonra verilebiliyor. Bu diğerlerinde süreler bu şekilde. Şarkı başına ücret ödüyor musunuz? Hayır. Yıllık 20 dolar ödemek yeterli. DistroKid'de de böyle bir şey yoktu zaten. Ama CD Baby ve TuneCore'da seçtiğiniz pakete göre değişir. Şarkı başına bir ücret ödemeniz gerekebilir. Pre-scheduled release dates bu Spotify'da falan şarkınız çıkmadan önce oluşturulan linkler aslında. Bu çoğu firmada ücretlidir. DistroKid'de bunun için 36 dolarlık pakete geçmenizi ister. Diğerlerinde ücretsiz zaten. Individual User Roles. Bu hiçbirinde olmayan bir özellik. Kendi Simfonik hesabınıza başka kişileri bağlayabilirsiniz. Mesela siz sayfanızı yönetiyorsunuzdur ama başka bir yönetici dağıtabilirsiniz ve ona roller verebilirsiniz. İnanılmaz bir analitik görüntüsü var. Yani istatistiklere çok güzel bir şekilde bakabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Bunu zaten göreceğiz. Diğerlerinde ya limitli ya da yok. Split Payment Fee. Bu da şu. Bir sanatçıyla çalıştınız ve ona ödeme yapmanız gerekiyor. Bunu nasıl yaparsınız? Ya kendiniz hesaplarsınız ki bu zor olanı. Ya da programın bunu yapmasını istersiniz değil mi? Şimdi DistroKid'de bunu yapmaya çalıştığınız zaman arkadaşınızın da DistroKid açması gerekir ve parayı almak için 20 dolar yıllık ödemesi gerekiyor.
Bu çok oldukça saçma. Ancak Symfonic'te bu durum farklı. Bunda ücretsiz. Arkadaşlarınıza bölebilirsiniz. Yani collaboration yok burada. Collab yapamıyorsunuz ama feed olarak eklediğiniz birine ücret ödeyebiliyorsunuz. YouTube Content ID için ücret almıyor. Ancak %30 alıyor. DistroKid'den %10 daha fazla. Ama zaten yıllık bir ücret ödemediğiniz için %10'luk ücreti oradan almış oluyorlar. Müzik publishing olayı bizi ilgilendirmiyor. Bu web kanallar için olan bir durum. Peki nasıl kayıt olacağız? Hemen buradan bahsedelim. Daha detaylı da gireriz zaten ama. Yukarıdan join diyoruz ya da buradan start now diyoruz. Burada adınız ve soyadınızı girmenizi isteyecek. Burayı doldurmanız gerekiyor yani. Ben de şu şekilde doldurayım. Buradan sonrasını ben ilerletmeyeceğim. Yani buraya kadar gelelim. Bundan sonra size Stripe atıyor. Stripe bir ödeme sistemidir. Burada gördüğünüz gibi yıllık olarak faturalanacağını görebiliyorsunuz. Benim aşağıya bıraktığım koduysa promosyon kodu ekleyin kısmına yazmanız gerekiyor. Buradan indirim hemen aktif olacak. Burada kart bilgileriniz ve e-postalarınızı yazmanız lazım. Karttan ödeme almayabilir. Kredi kartı kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer yine iptal olursa bankanızı arayın derim. Çünkü banka kartlarında yapmıyor ödemeyi. Kredi kartlarında da bazen sıkıntı yapabiliyor. Böyle bir sıkıntı yaşadığınızda bankanıza iletişime geçmeniz en iyisi. Daha sonrasını fotoğrafla göstereceğim çünkü ben o kısmı atladım ve tekrar o kısma gelemiyorum. Ödeme kısmını geçtiğiniz zaman sizi böyle bir bölüm karşılıyor. Bu bölümde neye karar veriyorsunuz? Eğer daha önce hiçbir sanatçı hesabınız yoksa burada Are you on Spotify already kısmına no diyorsunuz. Yani Spotify'da halihazırda var mısınız diye soruyor. Şu an yokuz dememiz gerekiyor. Eğer hiçbir şarkı yayınlamadıysak, bir hesap açmadıysak yokuz diyeceğiz. Eğer daha önce zaten DistroKid'de falan ya da herhangi bir distribütörde çalışıyorsanız ve hesabınızı açtıysanız Spotify hesabınızı yes diyorsunuz. Biz ilk önce yes olana bakalım. Buraya yes dediğiniz zaman Spotify artist linki ve label ismi isteyen 2 bölüm giriyor. Spotify artist linkinizi kopyalayıp o kısma yapıştırabilirsiniz. Nasıl kopyalanacağını da hemen gösterelim. Spotify'a giriyoruz ve kendimizi arıyoruz ve kendi profilimizi, sanatçı profilimizi buluyoruz. Buraya girdiğimiz zaman şuradaki 3 noktaya tıklayarak paylaş diyerek ve sanatçı bağlantısını kopyala diyerek bu bağlantıyı kopyalayabiliriz. Bunu kopyaladıktan sonra bunu gelip bu Spotify Artist Link bölümüne yapıştırmanız gerekiyor. Label name'e de bir label yani label ismiyle gözükmek istiyorsanız label ismi yazabilirsiniz veya direkt sanatçı isminizi de yazabilirsiniz. Aşağıdan da şartları kabul ederek ilerleyebilirsiniz. İlerlediğiniz zaman bu şekilde zaten siz linki yapıştırdığınız zaman bu şekilde gözüküyor. Şartları bu şekilde onaylayıp continue dediğinizde de hesabınız açılmış olacak. Eğer no derseniz de yeni bir artist ismi girmenizi ister. Bununla ilgili Spotify hesabı falan açmak için. Yani hesabı bu adda oluşturuyor. Spotify hesabını daha sonra açıyorsunuz tabii ki. Ve bunu yaptığınızda da yine Symfony'ye giriş yapmış oluyorsunuz. Symfony'ye giriş yaptığınızda da sizi böyle bir ekran karşılıyor. Tabii ki hiçbir şey yok burada. Bunu daha sonra zaten Create Release diyerek yeni şarkılar yükleyeceğiz. Aynı zamanda yüklediğimiz şarkıları düzenleme ile ilgili falan tüm seçenekleri göreceğiz. Çok basit bir arayüzü var zaten gördüğünüz gibi. Yani bu yönden hiç zorlanmayacağız açıkçası. İşte şarkıyla ilgili herhangi bir görsel baktığımız zaman buradan bakıyoruz. Burada ödemeler, istatistikler, üçüncü parti araçlar, ödemelerle ilgili kısımlar, işte YouTube beyaz liste, işte telif hakları gibi olaylar için bölümler var. Bunların hepsini işleyeceğiz. Açtığınız zaman herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor zaten. Bu videoda bu kadar. Açıkçası burada sizi bir distribütör değişikliğine itmek istemiyorum. Sadece ben DistroKid'in kötü olmaya başlayan taraflarını konuştuk. Ve niye geçtiğimizi anlattık. Size de mantıklı gelirse ve geçmek isterseniz böyle bir seçeneğiniz her zaman var. DistroKid'de de zaten yine videolarımız duruyor. Onlar silinmeyecek ve büyük ihtimalle DistroKid çok büyük bir değişiklik yapmadığı sürece güncel kalacaktır. Burayla ilgili ödeme almayla ilgili de sorunuz olmasın. Symfonic DistroKid'in ödeme alma sistemiyle aynı sistemi kullanıyor. Tipaldi'yi kullanıyor. Yani orada nasıl alıyorsanız ödemenizi işte form dolduruyorsunuz falan ya. Burada da aynı şekilde ödeme alabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Bu şekilde yani bunu kendi distribütörünüzü ne verdiğine bakarak da karşılaştırabilirsiniz. Şu anlık bana en mantıklı gözüken bu oldu. Bu firma oldu. Kendileriyle konuştuğum zaman da çok sıcak davranıyorlar ve bu insana biraz aslında güzel his veriyor. Yani çok ilgililer. Hatta şöyle söyleyeyim, bizim bir sıkıntımız olmuştu telif hakkı ile ilgili ve yaklaşık DistroKid'le iletişime geçmemiz gerekiyordu. DistroKid malum 2 hafta cevap vermeyince Symfonic 2 hafta bekledi, konunun takipçisi oldu. Yani neredeyse 2 günde bir falan
konunun nasıl gittiğini, DistroKid'in bize yazıp yazmadığını sürekli sordular. Bu ilgi bile buraya geçmek için yeterli. Daha fazla uzatmayayım, yani anlatırsam daha da gider. Zaten bunun iyi taraflarını şarkı yükleme gibi kısımlarda da bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.